Herkese merhaba arkadaşlar. Dünya boksunun merakla beklediği rövanşlardan bir tanesi de Anthony Joshua, Alexander Usyk arasında gerçekleşecek rövanş maçı. Rövanş yarın olacak. Rövanşa yaklaşırken açıklamalar ard arda geliyor. Usyk'in menajeri Bob Arum'dan açıklamalar var. Anthony Joshua'nın yeni hocası Robert Garcia'dan yeni açıklamalar var. Yine Anthony Joshua'nın açıklamaları var. Bunları size teker teker aktaracağım. Gelin öncelikle Anthony Joshua'nın açıklamasını, sonrasında da Bob Arum'un ve en son olarak da Robert Garcia'nın açıklamasını sizlere aktarayım. Anthony Joshua'nın yeni hocasının açıklaması. Anthony Joshua'nın açıklaması şu şekilde: İster Usyk ister başka biri olsun, rakibimi alt etmek istedim. Zihniyet buydu diyor ilk dövüşte Anthony Joshua. Rakibimi alt etmek istedim ve cumartesi günü rakibimi ezmek istiyorum diyor Anthony Joshua. Yani Usyk'i cumartesi günü ezeceğini söylüyor. Kendisine bu kadar güveniyor. Demek ki çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Kondisyonuna güveniyor. Kendisine güveniyor ki bu cümleyi söylüyor. Yoksa bir boksör ezeceğim diyemez. Bu kadar iddialı bir yerde konuşmaz. Demek ki çok sağlam çalıştı ve yeni antrenörü de özellikle de Anthony Joshua'ya birçok şey kazandırdı. Artık zihniyet bu diyor Anthony Joshua. Yine Anthony Joshua açıklamasına devam ediyor. 3,5 yıldır amatördüm ve bu süre içinde çok şey yaptım ve kendime nasıl diye sordum diyor Anthony Joshua. Yetenek unsuruna bağlı değildi. Çünkü dünya sahnesindeki birçok rakibim tarafından beceri ve deneyim açısından sınıfta kaldım. Ama bu saldırganlık, bu vasiyet reddedilmeyecek bir şeydi. Sonra daha fazla deneyim kazandıkça yuvarlak bir atlet olarak gelişmeye çalışıyorsunuz diyor. Yani bu antrenmanlarla diyor gitgide maç yapa yapa geliştim ve kendimi geliştirmeye çalıştım diyor Anthony Joshua. Ama nihayetinde sizi bulunduğunuz yere getiren faktörden dediğiniz gibi o saldırganlıktan gözünüzü alamazsınız diyor. Yani dövüşmekten geri duramazsınız diyor. Dövüşüyorsunuz diyor. Bob Arum'un açıklamasına geçelim. Bob Arum'un açıklaması şu şekilde: onlar ağır siklet. Dolayısıyla ağır siklet bir dövüşte her şey olabilir. Ancak her şey eşit olduğunda Usyk'i biraz daha fazla destekliyorum diyor. Yani şu bir gerçek diyor. Yani ağır sikletle her şey olabilir. Ama Usyk'i bir tık daha bu şekilde maçlarda önde tutuyorum diyor Bob Arum. Ama yine de ağır siklet, Joshua'nın yumrukları çok iyi. Usyk herkes gibi yakalanabilir. Yani Joshua'nın da yumruklarının çok iyi olduğunu, yani sert olduğunu söylüyor. Usyk de diyor her boksör gibi yakalanabilir diyor. İki ağır siklet bir araya geldiğinde hiçbir şey kesin değildir diyor. Yani iki ağır siklet ringde olduğunda hiçbir şey kesin değildir. Çünkü şu bir gerçek: ağır sikletlerde knockout oranı yüksek ve de bir yumruk her şeyi bitirebildiğinden, bütün hesapları tersine döndürebileceğinden yani kesin bir şey konuşamazsınız diyor ağır siklet maçlarında. Yine devam ediyor. Dövüşlere bahse girmem çünkü benim için uygunsuz olacağını düşünüyorum. Ama her zaman Usyk'in onu yeneceğine inandım diyor Bob Arum. Yani Usyk'in her zaman Anthony Joshua'yı yenebileceğine inanmış birisiyim diyor. Yine devam ediyor. Usyk muazzam bir atlet, yani muazzam bir sporcu diyor. Çok ama çok zeki, iyi eğitimli ve solak ve Joshua'nın onu yenecek hiçbir şeyi olmadığını düşünüyorum diyor. Yani Usyk zeki bir boksör diyor. Eğitimli, solak bir boksör diyor. Hiçbir zaman diyor Joshua'nın Usyk'i yenebileceğini düşünmüyorum diyor. Hiçbir şeyi yok diyor yani Usyk'i yenebilecek. Sonrasında da böyle bir açıklama yapıyor. Ama bence Joshua da Usyk'i yenebilecek kapasitede bir isim. Yani güçlü bir isim. Benim şahsi fikrim bir yerde. Usyk'i dövüşte sevdim.
ve sadece geçmişe bakarak konuşmuyorum diyor. Usyk'i diyor bir maç esnasında sevdim. Geçmişe bakarak konuşmuyorum. Yine devam ediyor babarım. Birleşme savaşlarına dahil olan para miktarı Tyson Fury'nin bizim dediğimiz gibi bu tür dolar yığınından uzaklaştığını tasavvur edemiyorum. Yani Tyson Fury dolarları gördüğünde diyor geri dönecek, uzaklaşmayacaktır diyor. Bence büyük bir birleşme mücadelemiz olacak. Belki gelecek yıl ilk çeyreği, hatta belki Aralık'ta bir zaman diyor. Büyük bir ihtimal diyor Anthony Joshua ile Alexander Usyk galibiyle Tyson Fury maç yapacaktır. Tyson Fury geriye dönecektir diyor paraları görünce. Bakalım ne kadar doğru ama son olarak bir resmi bir açıklama yapmıştı herhalde. Tyson Fury bunun için hatta bir organizasyon düzenleyeceklerdi emekliliği için. Ama ne olur yine bilmiyoruz. Bob Arum'un da bu şekilde bir açıklaması var. Bakalım ne olacak. Son olarak Robert Garcia'nın açıklaması. Anthony Joshua'nın yeni hocasının açıklaması. Çok akıllıca bir açıklaması var. Açıklaması şu şekilde. Robert Garcia'nın kamptan keyif aldık diyor. Her şeyin mükemmel gittiğini söyleyemeyiz. Çünkü bazı günler mükemmel değildi. Ama bunun bir eğitim kampında olması gerekiyordu diyor. Yani bu özellikle Joshua ile çalışmamızın bir eğitim kampında olması gerekiyordu diyor. Bir kamp ortamında. Ve kamptan diyor zaman zaman verim alsak da zaman zaman verim alamadığımız anlarda oldu diyor. Doğru anda zirveye ulaştık. Doğru anda zirveye ulaştık dediği şu. Top noktaya ulaştık. Yani zamanlamamız mükemmeldi diyor. Mesela bir boksör bir maça hazırlanacağı zaman ne yapar? O zamanlamayı tutturması gerekiyor. Ve zirveyi en iyi zamanlamaya ayarlaması gerekiyor. Tam maç esnasında bütün her şeyi boksörün üzerine yüklenmesi gerekiyor. Ve diyor doğru anda zirveye ulaştık. Ve bu onun en mutlu olduğu an diyor. Ve bu onun diyor en mutlu an olduğu an. Şu anda diyor mental olarak, psikolojik olarak, fizik olarak, beden olarak, kondisyon olarak şu an her şeyle Joshua mutlu ve yeni mükemmel bir yani diyor bu mükemmel bir işaret. Yani şu anda Joshua'nın maça dört dörtlük hazır olduğunu söylüyor. Robert Garcia bunu söyleyen isim de yani eski bir tüy siklet dünya şampiyonu. 14 dünya şampiyonu olmuş, ismin köşesinde yer alan bir isim, tecrübeli bir isim. Doğal olarak da o bunu söylüyorsa Joshua rövanşa bence tam anlamıyla hazır diyebiliriz. Yine devam ediyor. Her günün güzel olduğu mükemmel bir eğitim kampı asla yoktur diyor. Yani her günün güzel geçtiği mükemmel bir eğitim kampı asla yoktur diyor. Dediği doğru, bazen mesela biz boksörlerden mesela kamplarda bir gün çok fazla antrenman yapasımız olmak istese de bazen olmak istemiyor ama istemeye de antrenmana katılmak zorunda kalıyorsun. Yani izin alıyorsun, bazen hocalara söylüyorsun kendimi kötü hissediyorum, katılmak istemiyorum diyorsun ama bazen de şu bir gerçek, her zaman izin alamıyorsun. Bu sefer şunu diyorlar yani antrenman yapmıyor, katılmıyor işte antrenmanlar gibi laflar oluyor. Bu yüzden o da bunu söylüyor. Bir şeyler üzerinde çalışmamız gereken birkaç gün oldu ama o dinlendi diyor. Aslında diyor birkaç örnek vereyim, çalışma üzerinde çalışmamız gerekiyordu o gün diyor. Ama diyor o bunun yerine diyor dinlendi diyor ve bazı şeyleri düzeltti ve şimdi ringe çıkıp bunu yapması gerekiyor diyor Robert Garcia'nın. Yine devam ediyor. Onlara sormalısın. Gerçekten bir baş antrenöre sahip olmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü takımımız ego yok. Takımımızda diyor ego yok. Biz sadece bir iş yapmak için buradayız diyor Robert Garcia'nın açıklaması. Bu şekilde. Şu bir gerçek arkadaşlar. Yani Robert Garcia bu işte diyor biz diyor ego yapmıyoruz. Anthony Joshua'nın yeni hocasıyız diye. Yani biz ne olursa olsun diyor mütevaziliği elden bırakmayacağız. Sadece işimizi yapacağız diyor. Yine devam ediyor.
Garcia boks dünyası Usyk'i yenemeyeceğini biliyor. Bu yüzden ona akıllıca baskı yapmalıyız diyor. Şunu söylüyor yani dünya boksu Anthony Joshua'nın Usyk'i yenemeyeceğini biliyoruz diyor. Yani yetenek açısından, boks IQ'su açısından iyi çalışmış bir Usyk var. Doğrusunu söylemek gerekirse şu an Usyk'in yerinde Anthony Joshua olsa, Usyk'in yaptığı çalışmalardan, programlardan geçen bir Joshua olsaydı belki de Usyk'i knockout ederdi. Yani perişan ederdi. Çünkü Usyk çok eğitimli, donanımlı hocaların elinden çıkmış ve bilgili, boks IQ'suna sahip, yetenekli bir isim. Bu yüzden de yani dünya boksu şunu biliyor diyor, yani boksu iyi bilenler, tecrübeli isimlerin hepsi Joshua'nın Usyk'i yenemeyeceğini biliyor ama diyor biz ona baskı oluşturmalıyız. Yani pres yapmalıyız ki diyor onun o diyor tekniğini boşa çıkartmamız için diyor mutlaka ve mutlaka Usyk karşısında presli boks yapması gerekiyor Joshua'nın onu yenmesi için. Zaten ezeceğim dediği de büyük bir ihtimal prese dayalı boks yapacak ve onu o şekilde dağıtmak isteyecek. Usyk'i düşündürmemesi gerekiyor Usyk'e. Ring içerisinde Usyk'i rahat bırakırsa Usyk'ten asla maç alamaz. Çünkü Usyk rakibini kendine uyduran ve istediği boksu yapabilen bir isim. Bu yüzden buna çok dikkat etmesi gerekiyor Anthony Joshua'nın. Usyk çok yetenekli bir dövüşçü. Kombinasyonlara harika bir vuruşu var. Harika bir düz sağ elleri vücuda bunun gibi şeyler. Boks yapmak için antrenman yapmak yerine ileriye dönük bir dövüş için antrenman yapmalıyız. Ama aynı zamanda kavgacı olmaya da gitmiyoruz. Bunu akıllıca yapmalıyız diyor. Tamam, prese dayalı boks yapacağız ama diyor bodoslama dövüşmeyeceğiz. Karambole, yani acemi boksörler hani ringe girer girmez rakibine pataküte girer. Yani bunu yapmayacağız. Biz kontrollü, akıllı ve ne diyor? Yani akıllıca pres yapacağız. Dövüşecek. Ama akıllıca. Nasıl mesela? Oynayacak, yumruk atacak, çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vuracak. Çıkacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yani akıllıca dövüşeceğiz diyor. Akıllıca baskı yapacağız. Usyk'e gidiyor. Bu maçı kazanalım diyor. İnsanlar onun ne kadar akıllı olduğunu hafife alıyor diyor. Yani insanlar diyor Anthony Joshua'nın ne kadar diyor akıllı bir boksör olduğunu hafife alıyorlar diyor. Bence de Anthony Joshua akıllı bir boksör. Ama onunla birkaç aydır birlikte olduğunuzda ne kadar zeki, özverili ve yetenekli olduğunu görüyorsunuz diyor. Yani onunla birebir çalıştığında Joshua'nın ne kadar yetenekli, zeki ve özverili, yani kendini bu işe ne kadar verdiğini görebiliyorsunuz diyor. Bunu diyor birebir çalışmayan kimse göremez diyor. Buna biraz daha eklediğinizde onu zihinsel ve fiziksel olarak hasar vermeye hazır hale getirdiğinizde durdurulamaz diyor. Ona şöyle söylüyor. Yani ona diyor zihinsel, fiziksel, yani fizik olarak hasar vermeye hazır hale. Yani bir boksöre karşı onun canını yakacak, onu knockout edecek hale getirdiğinizde durdurulamaz diyor. Yani çok güçlü diyor ve hemen her şeyi yapabilecek. Yani boks ringlerinde bütün sürprizlere açık bir boksör diyor. Doğru söylüyor. Güçlü bir boksör gerçekten Joshua. Güçlü bir boksör, akıllı bir boksör. Boks bence nasıl söyleyeyim, teknik olarak bir Usyk değil. Ama şu bir gerçek, akıllı, güçlü bir isim. Bak Joshua'ya vurduğu yumruk kaşını yarmıştı. Yani bu da şu demek oluyor ki Joshua güçlü bir isim. Usyk'i de eğer prese dayalı boks yaparsa, Usyk'i ring içerisinde rahat bırakmazsa gene de Golovkin gibi buradan iyi sonuçlar elde edebilir. Ama Usyk'i serbest bırakırsa, Usyk'e istediği boksu yapmasına izin verirse doğal olarak Usyk'i yenmesi hayal olur. Şu anda Usyk zaten kafa olarak rahat değil, mental olarak rahat değil. Usyk bu maçta
Örnek vereyim, Joshua bence en iyi zamanda yakaladı Usyk'i. Şimdi yenemezse başka hiçbir zaman Usyk'i yenemez. Çünkü bu maçta çok konsantre bir Usyk göremeyeceğiz. Belki zaman zaman kafası savaşa gidecek, Ukrayna'daki savaşa. Bu yüzden tam zamanı, zamanlaması da zaten antrenörün dediğine göre iyi çalışmış. Zamanlaması da mükemmel. Bence bu maçta Usyk'in şansı var diyorum ben. Boks gerçeğin adı Usyk. Usyk teknik IQ olarak, ama bence sürprizin adı da burada Joshua. Joshua sürpriz yapabilir. Burada neyin ne olabilir? Tamam, dünyanın şu anda %85, %90'ı özellikle de Usyk'ten yana, Usyk'in kazanacağını düşünüyor. Ben de Joshua Usyk'e uyarsa, Usyk'i beklerse ben de zaten Usyk'in kazanacağını düşünüyorum. Ama beklemez, Gennady Golovkin tarzı boks yapar, prese dayalı boks yaparsa bu maçta sürpriz yapabilir Joshua. Benim de bu maçta Joshua'nın kazanacağına dair de umutlarım, bir his var içimde işin açıkçası. Ama dediğim gibi Usyk'e izin verirse, Usyk karşısında rahat olursa onu asla teknik olarak yenemeyecek Joshua. Usyk yine bu maçı kazanacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yine benim yorumlarım devam edecek. Bu maç öncesi, maç sonrası sizden ricam kanalıma abone olup bana destek verin. Daha çok boks fanına ulaşalım. Beğeni yapmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.